keşmekeş. Tam bir keşmekeş. Yani yürüme yeri yok. Bir her yerden araba geliyor, kornalar çalıyor, bir yerden inekler geçiyor falan. Bir yerden birileri size bir şey satmaya çalışıyor falan. Kokular falan filan, tam bir Hindistan. Tam bir Hindistan. Ay biraz önce üstüme geliyordu bu hayvan. İşte bak böyle yolda. Anneciğim, ay bir tane daha varmış orada. Herkese Mumbai, Hindistan'dan merhabalar. Evet, şimdi kaldığım hostelin balkonundayım. 5 gün önce Hindistan'a geldim, Mumbai'ye. Hindistan'daki ilk durağım Mumbai. Yani aylardır Hindistan'a gideceğim. Hindistan'da şöyle, Hindistan'da böyle yapacağım derken al işte geldim işte Hindistan'a. Evet, sonunda Hindistan'a inmeyi başardık. Şu an Mumbai'deyim, havalimanına geldim. Yaklaşık böyle bir gündür falan gelmeye çalışıyorum. İlk önce Sri Lanka'ya uçtum 10,5 saat. Sonra Sri Lanka havalimanında 4 saat bir şeyim vardı, bekleme zamanım vardı. Ondan sonra da Sri Lanka'dan Mumbai'ye uçtum. O da 2,5 saat falan sürdü. Şimdi bakalım, bavulumu alıp hemen hostelime gideceğim. Çok yorgunum çünkü. Mumbai, Hindistan'ın en gelişmiş şehri. Yani Türkiye'nin hani İstanbul olarak düşünün. Hani Ankara başkent, burasının da Yeni Delhi başkent ama Mumbai en gelişmiş şehri. Ama yine de tabii ki de Hindistan'a gelirken hani düşük bir beklentiyle geliyorsunuz. O yüzden de ben Mumbai havalimanına indiğimde birazcık böyle hani şey olmuştum, şaşırmıştım ya, çünkü gerçekten güzel bir havalimanı, gayet büyük, gayet ferah, bir de kalabalık da değildi. Beklentim hani çok kalabalık, saatlerce herhalde ben işte vize işlemlerimi ve çanta işlemlerimi yapamam diye düşünürken gayet hani yarım saat 40 dakikada her şeyimi hallettim. O yüzden çok şaşkındım. Beklentimin üstünde çıktı havalimanı. Mumbai güneyi, yani merkezi ve kuzeyi olarak ve yani havalimanına yakın olarak ikiye ayrılıyor. Ben ilk geldiğimde uçağım akşam saat 8'de indiğinden dolayı havalimanı taraflarında kaldım. Oralar daha sakin. Hani gördüğüm kadarıyla daha sakin, daha az kalabalık var. Daha modern. Yani orada hani metro da vardı, çünkü o bölgede metro da vardı tren haricinde. Hostelden çıktım, ilk işim sim kart almak oldu ama Hindistan'da sim kart almak da biraz problem. Böyle hani gidip normal işte kontrollü hat böyle gidip hani bir yerden alıyorsunuz falan. Hani normali bu değil mi? Her yerde de bu oluyor. Ama burada işte kayıt olmanız gerekiyor, bilmem ne falan filan. Neyse onları hallettim. İşte pasaportunu, vizeni falan istiyorlar. Orada resim çekiyorlar seni. Hatta o işlemi yapan kişi kendi resmini falan da çekiyor. Ondan sonra şimdi neyse onu hallettik. Ay inanamıyorum. Şurada yolda işeyen var. Dur şuradan yolumu değiştireyim. Önümde adam işiyordu falan. Ay. Hindistan'la ilgili ilk izlenim daha uçakta başladı zaten. Uçakta tabi bayağı bir Hindistanlılar falan filan vardı. Sonra işte hostelde bayağı bir Hindistanlı vardı. Dışarı çıktığımda falan filan ilk izledim. Abi herkes geğiriyor ya. Herkes sesli bir şekilde geğiriyor yani. Kadın erkek fark etmiyor. Sürekli kulağımın dibinde sürekli bir gurk sesleri falan böyle. Yani gerçekten insan bazen yeter falan diyor yani. Kadın erkek işte hiç fark etmiyor, giyimi fark etmiyor, işte ne bileyim hani gayet böyle iş adamı gibi mi giymiş, işte takım elbise falan, hanımcık beyefendi falan hiç fark etmiyor. Herkes aynısını yapıyor. Çok sesli bir şekilde geğiriyorlar burada. Şimdi de etrafı gezmeye başlıyoruz. İlk durağım Juhu Beach diye bir yere gitmeye çalışacağım bakalım. Tuk tuk yerine lokal metro ve otobüsü kullanmaya çalışacağım yapabilirsem. Tuk-tuk'a para vermek istemiyorum. Tuk-tuk da şu oluyor. Hemen göstereyim size. Şunlar. İşte. Şuna para vermek istemediğim için. Çünkü mutlaka yüksek fiyat söyleyecek falan filan. Şimdi lokalle gitmeye çalışacağım. Metro ve otobüsü kullanmaya çalışacağım. Yapamazsam zaten buna biner giderim.
Öyle biraz dolanıyorum. Tabii ki denize girmeyeceğim burada. Öyle denize girmek için hani çok hani denize bikini giyip denize girebileceğim bir yer değil tabii ki. Ama öyle hani bir şeyler yer içerim falan filan. Okyanus manzarasında diye geldim. Şimdi böyle okyanusun kenarına oturdum, karşısına oturdum. Manzaranın tadını çıkarıyorum. Böyle güneşin karşısında. Londra'nın soğuğundan sonra burası var ya, şu anda bana cennet gibi geldi. Hatta baktım şu anda 29 dereceymiş. Hani böyle çok aşırı bir sıcak da değil, soğuk da değil. Yani hatta daha bile sıcak olabilir yani. Benim daha böyle içim üşüyor. Yani Londra'nın soğuğundan sonra benim hala bir içim üşüyor. Ama şu anda çok güzel. Kumsalın hemen yanında da müthiş lezzetli Hint mutfağının tadına bakabileceğiniz sokak lezzetleri var. Ben pav bhaji panir denilen bir yemekle başlıyorum. Panir Hint peyniri demek. Domatesli bir sosun üzerine peynir rendeliyorlar ve yanında da ekmek var. Enfes. Tadına bakıyorum. Ay, üstüme de düşürdüm tabii. Böyle. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi pani puri diye bir şey aldım. Şunu şöyle alıyorsun. Şöyle incecik böyle bir zar gibi işte hamurumsu bir şey var. İçinde ne var bunun? Ha, patates. Şu patates püresi. Böyle salatalık gibi bir şey var. Şöyle şuna batırıyorsun. Böyle hom diye ağzına atıyorsun. Sonra 2 günden sonra 3. günde daha merkezi o güney tarafına geldim. Tabi asıl güney tarafına geldikten sonra hani gerçek Mumbai'yi anlıyorsunuz. Burası çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalık. Çok büyük bir kaos var. Çok büyük bir, yani sürekli bir gürültü var. Sürekli bir gürültü. Sürekli bir araba sesi, korna sesi. Oradan sizi birisi itiyor, kakıyor falan böyle. Sürekli bir itiş kakış var. Oradan bir tane inek geçiyor, oradan keçi geçiyor falan böyle. Biraz karışık bir yer burası. O yüzden buraya geldiğimde hani gerçekten hani evet tamam artık Hindistan'daymışım ben falan diye dedim kendime. O zaman anladım. İşte bu trene bineceğim. Binebilirsem şu anda. Evet, hareket ediyoruz. Evet, şimdi trene de bindim. Yani şu anda saat 11 olduğu için şu anda çok kalabalık değil. Bir de şeymiş, bu trenlerde çok ses var. Bu trenlerde kadın ve erkek bölümü ayrıymış. Yani isterseniz erkekler bölümüne de oturabilirsiniz kadın olarak. Ama ben şu anda kadınlar bölümüne yönlendirildiğim için kadınlar bölümünde, kadınlar vagonunda oturuyorum. Tabii trenden inince gördüğüm manzara karşısında ben şok. Ay.
Ya galiba asıl Hindistan burasıymış. Benim daha önce kaldığım yer... Ay orası Hindistan değilmiş galiba ya. Orası başka bir şeymiş yani. Trenden inince gerçek Hindistan'ı gördüm, işte burası. Bir de Hindistan'da çok kısa süre içerisinde öğrendiğim şey, otel rezervasyonu yaparken asla online'da gördüğün resimlere ve yorumlara inanma. İnternette gördüğümün tam tersiyle karşılaştım rezervasyon yaptığım hostelde. Acil bir şekilde ayrıldım oradan. Geçen sene 5,5 aylık bir Asya seyahati yapmıştım. Oraya tek çıktım, tek başladım. Ama o gezi esnasında tabii çok fazla sizin gibi gezginlerle falan tanışıp hani onlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Ben de öyle yapmıştım geçen sene. En çok hani bu insanlarla tanışma ortamı da genellikle hostellerde oluyor. Ama Hindistan, yani Mumbai, hani inşallah diğer Hindistan'ın geri kalanı böyle değildir inşallah. Mumbai'de hostelde kalanlar yine Hindistanlı. Yani gerçekten ben bunu anlayamadım. Niye bu insanlar hostelde kalıyor? Yani böyle hani ben de şey bekliyorum işte, hani hostele geldiğimde işte biriyle tanışırım. Hani birlikte çıkarız, yemek yeriz, gezeriz, işte fikirlerimizi paylaşırız falan filan, böyle gördüğümüz şeyleri, bildiğimiz şeyleri falan paylaşırız falan diye bekliyorum ama maalesef ki hostellerde yine Hindistanlılar kalıyor. Belki de burasının Mumbai, yani gelişmiş bir şehir olmasından kaynaklıdır. Çünkü burada işte öğrenciler işte kurs almak için falan geliyorlar ya da burada iş adamı işte burada işi var, işte kısa bir dönem kalacak, atıyorum birkaç hafta ya da birkaç ay falan hostelde kalıyor bu tip insanlar. O yüzden de açıkçası ben burada Mumbai'de hiç böyle birisiyle tanışamadım, hani bir arkadaş edinemedim yani buralarda. Hindistan, valla şimdi daha yeni başladım gezime. Çok böyle hani bir ön yargılı davranmak istemiyorum ama açıkçası ben Hindistan insanını şu anda sevmedim. Sevmedim çünkü böyle açıkçası böyle çok kabalar. Gerçekten belki yetiştirme tarzları ve konuşma tarzları o şekilde. Hani ben belki şu anda alışamadığım için üstüme alınıyor olabilirim ama sürekli böyle yani çok kabalar ya. Davranışları, konuşmaları falan gerçekten çok kabalar. Sürekli itip kakıyorlar size. Kalabalık olmasa dahi. Yani trene bineceğim. Trene bineceğim ki tren bomboş. Dışarıdan görünüyor trenin boş olduğu. Camlarından böyle tren önünüzde gelirken, perona yaklaşırken görüyorsunuz trenin içi bomboş. Yani o trene binmek için bekleyen insanlara bakıyorsun, herkese yetecek kadar oturacak yer var. Ama hala bu insanlar o trene binerken neden birbirlerine itip kakıyorlar? Yani anlamış değilim. Gerçekten anlamış değilim. Şimdi asansörü çağırdım. Bugün çok yoğun bir gün olacak. Bütün güne plan yaptım. Bütün gün dışarılarda olacağım. Bu adam hep asansörün içinde, işte asansörcü. Hello. Good morning. Morning. Adamın işi sadece asansörde. Ağustos 1947 yılında bağımsızlığını kazanan Hindistan, daha öncesinden İngiliz sömürgesi altındaydı. 1600 yıllarında sömürgecilik faaliyetlerine başlayan İngiltere, 1800 yıllarında tüm Hindistan'a hakimdi. Mumbai'de de sömürge yıllarına ait çok sayıda İngiliz mimarisi görebilirsiniz. Açık söylemek gerekirse bu tamamen benim fikrim ama şehrin en güzel tarafı da bu binalar. Yani Hindistan'da, Mumbai'de bu kadar güzel binalar göreceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten bu normal ana caddedeki binalar mükemmel ya. Harika binalar var. Bayıldım. İşte bu binalardan birisi Mumbai Üniversitesi. Kilise olarak inşa edilen bazı binalar da şu anda başka amaçlarla kullanılıyor. Fakültelerden biri mesela burası. Hatta Mumbai'de Big Ben bile var.
Ya şu 2 katlı otobüsler de kesin daha İngiliz sömürgesi zamanından falan kalmıştır yani. Bayağı eski yani. Şuraya bak, bayağı eski ve de hala şu an ben otobüs durağındayım, o yüzden böyle hani kullanılmıyormuş gibi duruyor da şeyler yollarda falan çok görüyorsunuz bunları. Ay bunlar yolda kulak temizleyenler. Can I take a video? Okay. Adamın kulağını temizliyor ya. Are you feeling good? Good? Thank you, bye. Bu neydi şimdi? Bu neydi şimdi? Burası da Mumbai'nin en turistik olayı Hindistan Kapısı. Bu da Mumbai'nin en önemli olayı arkada. Gateway India. Yani herkes, milyon insan var burada şu anda. Herkes fotoğraf çektiriyor. 1924 yılında inşa edilen Gateway India, İngiliz kralın Hindistan'a yaptığı ziyareti ölümsüzleştirmek için yapılmış. Kıyıya gemiyle yanaşanların ilk ayak bastığı yer olmasından dolayı da Hindistan Kapısı denmiş buraya. Ay şimdi herkes. Okay, also you need to say hi to my camera, okay? Şimdi bunda yani bayağı kişi, yeah, because it's a video, it's recording. Şimdi bu yani bayağı fotoğraf çekilmek için sıra falan oldular. Şimdi ben de onları biraz kamerayla çekiyorum şimdi. Herkes benimle fotoğraf çekilmek için sıra oldu. Çok meşhurum buralarda. Ya herkesi tabii şey yapmadım, kameraya almadım da yani şu anda 28 defa fotoğraf çekilmişimdir. Bir kere söylüyorlar ya fotoğraf çekilebilir miyiz diye, ondan sonra arkasına peş peşe diğer insanlar falan da geliyor. Ama hani meşhur olmak böyle bir şey herhalde, değil mi? Ertesi günde Mumbai'nin tüm ara sokaklarına daldım, tüm pazarlarını dolaştım. Çok ilginç şeyler gördüm. Ama tabii Hindistan'da sokakları dolaşmak bazen sinir bozucu olabiliyor. Çünkü insanlar sürekli sizi itip kakıyorlar. O kadar kalabalık ki. Bir de bazen tabii hayvanlar da üzerinize geliyorlar. Yani hani videonun içerisinde bazen benim çığlıklarımı, böyle bir tepkilerimi falan duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Ay üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Ay! Gerizekalı. Ay! Zor, yürümek zor, gerçekten zor. Yani böyle minik minik, adım adım. En çok duyulan sesler korna. Tıt 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 tıt. Ya herkes itiyor bizi. Herkes itiyor. Artık ben de insanları ben de itmeye başladım yani. Kusura bakmasınlar. Onlar beni itiyor, ben de onları itiyorum. İstanbul'da oturanlar.
Burası da size bir yerlerden tanıdık gelmedi mi? Pazarına geldim. Dada Flower Market. Burası güzel kokuyor. Bak teyzem de alışverişini yapmış. Kenarda parasını vermek için bekliyor. Ama teyzem bir bekle. Adamın şu anda daha önemli bir işi var. Bana gül vermekle uğraşıyor. Yemekleri. Hindistan yemekleriyle aram iyi. Yani zaten seviyorum Hint yemeğini ve midem de böyle hassas bir mide değil. Yani geçen seneki seyahatimden de alıştım zaten. Hani ne bulursam, ne varsa onu yiyebilirim. Hani benim için problem değil. Ama tabii hani kahvaltıda dahi bu tarz yemeleri, yine böyle acılı işte bir şeyler, hamur işleri, ondan sonra işte pilav ve de üstüne acı soslar falan dökmesi, o kahvaltıda biraz beni zorladı. Yemeye çalıştım yine de ama yani yarım yedim. Hani kahvaltı için değil. Kahvaltı için kesinlikle değil. Ama hani diğer yemekler, öğle ve akşam yemeğinde hani o tarz yemekleri yiyebilirim. Benim için sıkıntı yok acısında ya da böyle tadında, tuzu falan, ki aslında gayet lezzetli yemekler. Evet, şimdi tekrardan başka bir restorandayım. Yemek yiyeceğim ama şu anda tabii restoran çok kalabalık, her zamanki gibi ve çok sesli, gürültülü. Şimdi böyle her defasında ben böyle değişik bir şey almaya çalışıyorum. Böyle bunlar da ufak ufak böyle işte ekmekle banacağınız şeyler ve yanında da ufak mesela işte patates var, patlıcan var, sonra yoğurt var, bir de böyle tatlı helva gibi bir şey var. Bir de pilav veriyorlar, bir de şöyle ekmek veriyorlar falan. Hepsini bandırıp yiyorsunuz. Hepsi çok güzel. Şimdi yemeği bitirince de şöyle bir şey getiriyorlar. Şu anason gibi. Ya anason bu galiba. Tadı anasona benziyor. Anason böyle mi bilmiyorum. Şu da bunun tatlısı. Bu da şekermiş. Bunu hiç almayacağım zaten. Hesap toplamda 148 rupi. Yani Türk parasıyla 12 TL. Bir de şunu söyleyeceğim. Burada alkol yok. Artık yani umarım Hindistan'ın geri kalanında hani bu kadar zor değildir alkol bulması, ama Mumbai'de alkol bulunmuyor yani. Marketler de yok. Zaten market diye bir şey yok. Bizim bildiğimiz market tarzı. Ben burada bir tane gördüm. Oraya gittim işte, hani bir kraker falan filan aldım. İşte ekmek falan aldım. Kahve aldım falan sabah kahvaltı etmek için. Onun dışında böyle hani küçük bakkal tarzı yerlerde alkol yok. Restoranlarda alkol yok. İlk Hindistan'daki ilk rotam olan Mumbai'yi bitirmiş oluyorum. Bundan sonraki gideceğim yerde daha güney tarafında, ilk önce güney tarafını gezip daha sonra kuzeye doğru çıkmayı düşünüyorum. Zaten bir sonraki rotamda geçen sene seyahatimde tanıştığım Kanadalı arkadaşımla görüşeceğim. Onunla beraber seyahatimize devam edeceğiz. O daha kolay olacak benim için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.